Program yazarken hatalı yazımda karakterlerin tek tek silmek için kullanılan tuştur. Ken tuşumun uygulamasını anlatacağım. Mod anahtarımı Edit moduna alıyorum. Program sayfama basıyorum. Program sayfamdan bir program çağrılmış. O program üzerinde gerekli işlemleri yapacağım. Ken tuşum program yazarken hatalı yazımda karakterlerini tek tek silmek için kullanılan tuştur. Şimdi program yazacağım buraya. Diyorum ki G97 S1500 M04 dedim. Ama yanlışlıkla M03 yazacağım yere M04 yazdım. Peki ne yapmam lazım M03 yapmam için? Hemen Ken tuşuyla sildim M04'ü şu şekilde. Hemen M03 dedim ve işlemime devam edeceğim. Yani hatalı yapmış olduğum yazımda ki hatalı karakteri silip yenisini yazmama yardımcı olan tuştur Ken tuşu. Hatalı karakterin silme işlemini yapan tuştur. Program yazımında karakterlerin programa eklemek için kullanılan tuştur. Insert'ü uygulamasını anlatacağım. Mod anahtarım Edit modunda, sayfam Program sayfamda. Insert şu anlama geliyor. Program yazımında karakterlerin programa eklemek için kullanılan tuştur. Yani ben bu satırımı yazdım. Insert tuşuma bastığımda program yazımında karakterlerin programa eklemek için kullanılmış olduğum, yani yazmış olduğum programı Insert tuşuna basarak ekranıma onaylamış oldum. Yazılmış programda karakterlerin doğrudan silmek için kullanılan tuştur. Ekranımda programlarım var ve bu programlarda yanlış yazım oldu. İşte G97'yi yanlış yazmışız diyelim. Bunu sileceğim. Delete tuşuna basıyorum ve siliyorum. Bir daha bastığımda üzerinde sarı renk olan ne varsa siler. Sildim. Program yazarken harf tuşlarındaki ikinci karakterleri yazmak için kullanılan yardımcı tuştur. Program yazacağım. Diyorum ki işte R30 olsun. Shift dedim. Hemen G tuşunun altında R tuşu var. Bastığımda R'yi yazdım. R30 dediğimde Shift tuşumu kullanmış oldum. P1000 diyeceğim. Yine Shift tuşuma geldim. Shift'e bastım. O tuşuma bastığımda direkt P'yi, yani ikinci karakterini ekranıma yazma işlemini gerçekleştirecektir. Silmek için de Ken tuşunu kullanıyorum. Input, program yazma haricindeki işlemlerde veri girişi sağlayan tuştur. Program yazma haricindeki işlemlerin veri girişini sağlayan tuştur. Yine mod anahtarım Edit modunda. Geldim Offset sayfama. İşte Offset sayfamdan Z değerine bir değer gireceğim. Buradaki Z'te bir değer gireceğim. Ne kadarlık bir değer girelim? 2 mm'lik bir değer girelim. 2 nokta input yazdığımda program sayfası haricindeki bir işlemi onaylamış oldum. Yani offset sayfası içerisinde herhangi bir işlem yaptığımda input tuşuna basarak, buradaki input tuşuna basarak o değeri oraya yazması için onaylama işlemi yapmış bulunmaktayım. Tekrar düzeltme işlemimi yapıyorum. 0 nokta input dediğimde eski konumuna getirmiş oluyorum. Page tuşu sayfa değiştirme tuşudur. Page tuşu sayfa atlatmaya yarayan tuştur. Yani ekranımın sayfa sayfa ilerlemesini sağlar. Uygulamasını yapıyorum şimdi sizlere. Page tuşuna bastım. Direkt bir sayfam ve diğer bir sayfama geçiyor. Bu şekilde sayfa atlatabilirim. Yukarı atlatacaksam sayfamı, yukarı doğru page tuşuna bastığımda sayfamı atlatabiliyorum. Şurada yanda hemen bir imleç var. Buradaki imleçten de sayfamı atlatıp atlatamadığımı görebileceğim. Offset sayfasını aldığımda bunu daha iyi görebilirim. Page tuşunun aşağıya bakan okuna bastığımda direkt 1'den 9'a geldi. Sonra 9'dan 17'ye geldi. Yani sayfa sayfa atlattı. Yukarı doğru page tuşlarına bastığımda ise yukarı doğru sayfa atlatacaktır. 17'den 9'a geldi. 9'dan birinci sayfaya geldi.
Page tuşumuz sayfa sayfa ekranımı atlatmaya yarayan tuştur. Diğer bir tuşumuz kursor. Sağa, sola, yukarı, aşağı hareket etme tuşlarıdır. Kursör tuşum burada sağa, sola, yukarı, aşağı gibi okların bulunduğu tuştur. Bu tuşun işlemi şu şekildedir. Bu tuşlara bastığımda sarı renkli imlecim sola doğru bastığımda, sol oka bastığımda sola doğru hareket edecektir. Yukarı doğru olan oka bastığımda yukarı hareket edecektir. Aşağı okuna bastığımda aşağı doğru hareket edecektir. Peki nasıl işlemleri yapabilirim bunu program üzerinde? Program üzerinde geldim. Z25'i değiştireceğim. Z30 yapacağım. Kursörle birlikte Z25'in üzerine gelip Z30 yazdığımda direkt değiştirmiş olabileceğim. Yani kursör tuşları imlecimin sağa sola, yukarı aşağı hareket etmesini sağlayan tuştur. Diğer bir tuşumuz EOP tuşudur. Satır sonu tuşudur. Diğer bir adıyla End of Block tuşudur. EOP tuşu diğer bir adıyla End of Block tuşudur. Yani satır sonuna konulan işaret tuşudur. Satır sonu tuşudur. Bu da nasıl yapılabilir? Şu şekilde yapabiliriz. Gidelim G28 X0.Y0. dedim. Programım bu satırdan ibaret. Satır sonuna işaret koyacağım. Yani satırın bittiğini işaret edeceğim. End of block tuşu yani EOP tuşuma basıyorum. Noktalı virgülüm satır sonu işaretidir. Yani bunu EOP tuşu ile birlikte yapabilirim. Tabii ki onaylamak istiyorsam daha önce anlatmış olduğum bir insert tuşum vardı. Insert tuşuma bastığımda buradan onaylama işlemini gerçekleştirmiş olacağım. Yani End of block tuşu satır sonu tuşumdur. Satır sonu işareti de noktalı virgül işaretidir.